Efendim herkese selamlar. Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şu an evlerinize Bali'nin Ubud bölgesinden misafir oluyorum. Yani bizim semtten, bizim evden. Sesim biraz gidik, kusura bakmayın. Biliyorsunuz ki Doğu Timur'daydık. Yeni geldim, biraz üşüttüm orada. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir konuya değineceğiz. Bugünkü misafirim Varuna Gezgin. Birçoğunuz tanıyordur. Doğu Timur videolarında da gördünüz. Evet, Murat Hoca, bizim üstadımız aynı zamanda kendisi. 197'de 197. Bütün ülkeleri bitirdi. Türkiye'deki sayılı isimlerden. Evet, toplasanız 3, maksimum 5 kişidir. Murat Hoca da onlardan birisi. Murat Hoca'nın hikayesini dinleyeceğiz. Videoya geçelim. Videoya geçmeden önce de bu kardeşiniz için yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Aytalı Prodüksiyon farkıyla yeni bölüm başlıyor. Evet, Murat Hoca'yla buluştuk. Sonunda bir aradayız. Murat Hocam nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın? İyi vallahi hocam. Sizlerle bir aradayız, daha mutluyuz. Şimdi Murat Hocam, seyircilerimiz zaten sizi Doğu Timur videolarından tanıyor ve herkes de merak ediyor açıkçası. Tabii bu kitlenin büyük bir kısmı zaten sizden haberdar. Ama yeni tanıyanlar için insanların merak ettiği sorular var. Bu 197 ülke macerasını nasıl başardınız? Onun dışında yine farklı sorular. Sırasıyla başlayalım isterseniz. Buyur. İlk önce kendinizden biraz bahsedebilir misiniz? Varuna Gezgin kimdir? Nasıl oluştu bu proje? Şimdi çok geçmişe gitmeyeyim. Varuna Gezgin kimdir, nasıl oldu bu proje? Ben 1990 yılında İstanbul'a geldim Anadolu'dan. Bolu Atatürk Lisesi'ni bitirerek. Sonrasında Boğaziçi Üniversitesi'nde okurken İstanbul'da kendimizi geliştirmeye başladık. Otostopla Taksim'e gidip geliyorduk. İşte sinema festivalleri, tiyatro festivalleri. Çok sosyal bir şehir. Orada sosyalleştikçe Türkiye'yi gezen birçok arkadaşımız oldu İstanbul'dan. Başladık Olimpos'tu, Kelebekler Vadisi'ydi, Kabakkoyu'ydu, sonra Güneydoğu'ydu, Karadeniz'di. Parmağımızın gücüyle otostopla cepte 5 kuruş olmadan Türkiye'yi gezmeye başladık. Ondan sonra içimizde bir soru işareti oluşmaya başladı. Bu gittiğimiz yerlerde bir sürü Avustralyalı, Yeni Zelandalı gezginlerle karşılaşıyoruz ve gerçekten hepsi de çulsuzlar. Yani paraları pulları yok ama dünyayı geziyorlar. Evet. Bizim aklımıza bu hiçbir zaman yatmıyor Türkiye'de. Yani para yoksa dünya gezilemez. Hadi kardeşim ya, baban zengin olacak ya da bir yerden miras kalmış olacak. Öbür türlü dünya gezilebilir mi? Biz bunlarla konuşmaya başladık işte. Olimpos'ta Kadir abinin yerinde ağaç evlerde kalıyorlar. Dedik siz ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Biz de işte burada Kadir'e gelip konuştuk. İşte bulaşığa yardım ediyoruz. O da yardım ediyoruz. Akşam öküz barda garsonluk yapıyoruz falan. Kadir de bize yemek veriyor, yatacak yer veriyor. İşte 3 ay buradayız. Ondan sonra buradan Yunanistan'ın şu adasına geçeceğiz. O adada da işte bir şeyler yapıyoruz, yardım ediyoruz. Allah Allah, insanlar yolda bir işler yaparak, bir şeyler yaparak gelirlerini sağlayabiliyorlar. Hostelleri anlatıyorlar işte Hindistan'daki, Nepal'deki. Hepsi çok ucuz. Bir şekilde bütçesini herkesin karşılayabileceği $1 hostellerde falan kalıyorlar. Bizim kafamızda ışıklar yanmaya başladı. Bunu biz de yapabilir miyiz diye. Ve o günlerde o gezgin adrenalini benim damarlarıma girdi. Yani ondan sonra ben Türkiye'den sonra yurt dışına çıkmaya başladım. İlk çok yakın arkadaşım Hollandalıydı. O Hollanda'ya bir şekilde çok ucuz bir uçak bileti bulup attık kendimizi Hollanda'ya. Sadece üniversite kimliğiyle de vize verdi sağ olsun o zamanlar. Hollanda'yı bisiklet kiralayıp bisikletle her tarafını gezdik. Ondan sonra ikinci olarak Mısır'a gittim. Bir yandan da okul bitti, üniversite bitti, öğretmenlik yapıyorum. Yani öğretmenlik yaparken de zaman ayırmaya çalışıyorum. Dünyayı gezmeye, sömestr tatilinde, yaz tatilinde. Sonra Tayland'a gittim. Üçüncü ülkem Tayland. Ve Tayland benim kafamda müthiş çığırlar açtı. Yani dünyanın her yerinden on binlerce genç gezgin. Hepsi yakın yaşlardayız. Dünyayı geziyorlar. O kadar güzel bir şey ki yani sosyalleşiyorsun, bambaşka şeyler öğreniyorsun, kendini geliştiriyorsun. Değişik mesleklerden insanlarla tanışıyorsun, değişik kültürlerden, ülkelerden insanlarla çalışıyorsun. Onlardan bir sürü şey öğreniyorsun. Ben yavaş yavaş kafamda bana sömestrler, yaz tatilleri yetmez. Benim bir iş yapmam lazım ve bana ek gelir sağlamalı ben dünyayı gezerken. O mentaliteyle ben Varuna Kafe'yi kurdum. Kafamda önce sadece ve sadece bana gelir sağlaması var. Sonra bir yandan Varuna Kafe'yi işletirken ilk bir yılında aynı zamanda öğretmenliğe de devam ediyorum. Burada şeyi fark etmeye başladım. Öğrenciler benim dünyayı gezmeme çok büyük ilgi gösteriyorlar. Arjantin nasıl hocam? Arjantin'de Boca'ya gittiniz mi? Arjantin Maradona o mahalledenmiş. Şöyle böyle soruyorlar, her şeyi soruyorlar. Ya da işte hocam fillerin derisi nasıl? Tayland'da fille dokundunuz mu? Baktım bu çocukların hiçbir matematiğe, fiziğe, kimyaya ilgi göstermiyor. Ama dünyayı gezmeye müthiş ilgi gösteriyorlar. Yani bir futbol maçı yapmak kadar ilgi çekiyor. O zaman kafamda belirmeye başladı, Varuna Gezgin. Dedim ki Varuna Kafe değil benim yapmam gereken. Ben
gezginlik üzerine bir yer kurmalıyım. Hem dünyayı gezmeliyim. Öğretmenliği de bırakıp öğretmenlik misyonumu bu kafenin üzerine geçirmeliyim. Ve ben öğretmenlik misyonumla dokunduğum her gencin kariyerine, geleceğine fayda sağlamak için bir şeyler yap. Bu amaçla önce onlarca sırt çantası aldım. Yüzlerce uyku tulumu, mat aldım. Bütün öğrencilere bunları ücretsiz şekilde verdim. Sırf çıksınlar, dünyayı gezsinler diye. Sonra dünyayı gezmek için bana rota getiren, şunu yapacağım, bunu yapacağım diyenlere aylık $100, nedir onun adına? Destek. Burs bağladım. Evet. $100 ücret. Seyahat. Benden destek. Ondan sonra kafeye tuttu. Güzel iş yapmaya başladı. Sonra kafenin gelirinden belli bir payı ayırıp personelleri gezdirmeye başladı. Personellere işte Tayland, Kamboçya, Vietnam'la rotalarıyla başladık. 4 kez Transsibirya yaptık. Afrika'da 2 kez rota yaptık. Güney Amerika rotaları, Orta Amerika rotaları. Biz bayağı 30-40 kişilik personeli, o zamanlar Türkiye'nin ekonomisi de çok iyi. 2005, 2006, 2007. Gezdirmeye başladık. Gezdirdikçe bu gençlerdeki değişimi gözlemledik. Bir kere Türkiye'de olmayan özgüven artıyor. Ben dağları deviririm gücü geliyor. Kesinlikle. Ben her şeyi yapabilirim. Ben çıktım makine mühendisi oldum. Türkiye'de iş mi yok? Malezya'da çalışırım. Brezilya'da çalışırım. Yani insanlardaki o kendini geliştirme. Mimarlık dersine giriyor çocuk. İşte Feng Shui anlatılıyor mesela mimarlık dersinde. Diyor ki Hong Kong'daki HSBC binası Feng Shui'nin örneğidir. İşte ortası boştur, ne bileyim Feng Shui'deki su, hava, ortama enerji katan mimarideki birçok şey anlatıyor. Çocuk çıkıyor, ben gittim Hong Kong'a gezdim diyor. Hoca şaşırıyor, ben görmedim, sen nasıl gördün? Ben garsonluk yapıyorum bir kafede. Onlar götürdüler beni, Hong Kong'u gezdirdiler diyor. Bu o kadar büyük bir özgüven yaratıyor ki gençte. Bunu aileler fark etti. Aileler destek olmaya başladı. Ailelerin desteğiyle biz büyümeye başladık. Ondan sonra şehrin ileri gelenleri bizim farkımıza vardı. Yılmaz Hoca destek verdi Eskişehir'de. Şehrin emniyet müdürü, valisi, onların da çocukları benim öğretmenlik yaptığım okullarda okuyordu. Oradan aldığımız destek ve cesaretle biz büyüdük. Ankara, Ankara'dan sonra İzmir, ondan sonra Antalya, en sonunda İstanbul şubelerini açtık. Belirli bir büyüklüğe geldik ve Varuna Gezgin böyle oluştu. Bu misyonu devam ettirmeye çalışıyor. Kaç şube var şu an hocam? Şu an 12 şube var. Kaç kişi çalışıyor toplam? 400'e yakın kişi çalışıyor. Maşallah. Peki yurt dışında var mı proje? Varuna Gezgin'i Asya'da görür müyüz? Almanya'da görür müyüz? Ben yurt dışına, dünyayı gezdikçe Varuna'nın dünyada olması gerektiğine hep inanan bir insanım. Tabii bu reel durumlarla birleşmesi gerekiyor. Yani gidip o ülkedeki operasyonu yönetebilmen gerekiyor. Yani insanlar diyorlar işte Tayland'da ne yaşır? Koh Sanot'ta bir Varuna muhteşem. Ömrümüz orada geçti. Ama ben Tayland'daki operasyonu nasıl yöneteceğim? Oradaki hukuk sistemi farklı işliyor. Oradaki emniyeti, zabıtası, polisi, bir sürü şeyler var, kolay değil. O yüzden hukuku çok güçlü bir ülkede Berlin'de açayım dedim. Yani Berlin'de de 7-8 yıldır uygun yer arıyorum. Yani öyle pat diye istediğiniz yer bulunmuyor. Ama kafamda var. Güneydoğu'da ve Doğu'da, Türkiye'de oradaki gençlere destek sağlayacak, yardımcı olacak, dünyayı gezmeleri için yol gösterecek bir Varuna Gezgin de Avrupa'da bizim sadece dönerden ve kebaptan ibaret olmadığımızı gösteren, Türklerin dünya yemeklerini de sattığını, dünyayı da gezdiğini, bu sektörde de çok iyi olduğunu hizmet sektöründe gösterecek bir işletme açmak istiyorum. Bakalım. Daha genciz. Varuna'nın kelime anlamı nedir? Varuna'nın kelime anlamı Hint mitolojisinde suların tanrısı. Aynen. Varanasi şehrinin ismi Varuna tanrısından geliyor. Vay be. Varanasi o zaman sizin için önemli bir yer barındırıyor. Peki hocam, branşınız neydi öğretmenlikte? Matematik. İstifa mı ettiniz yoksa emekli mi oldunuz? Bıraktım yani, istifa ettim. Affımı istedim. Vay be. Çok büyük bir cesaret ama hocam. Özellikle memurluktan gelen, şimdi toplumumuzda biliyorsunuz ki... Sevdiğim yöne yöneldim. Yani öğretmenliği ben çok severek başladım. Öğretmenlikte çok öğrenci yetiştirdim. Çok güzel üniversitelere, Türkiye'nin en iyi üniversitelerine öğrenciler soktum. Uzmanlık alanım arka sıra öğrencileriydi. Vay be. Bundan bir şey olmaz denen öğrencilerle çok uyumlu çalıştım ve onlara hedeflerine ulaştırdım. Belki hedeflerin çok üzerine çıkarttım. Aileleri bile şaşırdılar. Ama bir yerden sonra eğitim özelleşmeye başladıktan sonra bize siz serviste ayakta duracaksınız, öğrenci müşterimiz önce onlar oturacak dendikten sonra ben o sistemin içinde çok rahat edemedim açıkçası. Çünkü usta-çırak ilişkisi gibidir öğretmen-öğrenci ilişkisi de. O çırağın önce saygı ve sevgi göstermesi, hatta biat etmesi gerekir öğretmenine. O birazcık eğitim sistemi içinde kırıldı. O yönden ben kendi eğitim sistemi kurdum. Biz Varuna Gezgin'e okul deriz çocuklarla. Yani o okula giren, üniversite hayatı boyunca 3-5 yıl o düzenin içinde bulan,
bulunan 40-50 tane ülke gezen, artı biz içeride de akademimiz vardır, Varuna Akademi. Akademide finans, pazarlama, operasyon, muhasebe, bunların hepsini bu sektörde yönetici olmak isteyen, bu sektörde kendini geliştirmek isteyen, ileride kendi dükkanını açmak isteyen gençlere öğretiriz. Bugüne kadar 22 tane müdür çıkmıştır Varuna Gezgin'in içinden, şu anda kendi markalarına sahip olan. Şu anda tanıyorum ben. Evet. Evet. Bayağı da onlar Türkiye'de de yani bilinmeye başlandı yani. Aynen öyle. Varuna'da yetişip. Peki bu 197 ülke bitirme macerası, yola ilk çıktığınızda var mıydı hedeflerinizde, yok sadece dünyayı gezeyim, belli bir ülke göreyim? Hiç yoktu. Hiç. Yani zaman bu geldi? anlattığım misyonların içinde hiçbir şekilde 197 ülke yoktu. Ben Covid zamanı belki de çok böyle içimize ve sosyal medyaya kapanıp değil, sosyal medyaya çok bakmaya başlayınca o dönem Drew Binsky'yi keşfettim. Evet. Drew'la birlikte 197 ülkeyi tamamladık yani sosyal medyada. Doğru. Bu bana heyecan verdi. Yani onun en son ülke Suudi Arabistan'a gelişi, orada o sevinci yaşayışı. Ben sonra oturdum saydım. Kaçtı hatırlıyorum. 163, 164. Dedim Drew'den benim sadece bir 34-35 ülke eksiğim var. Evet. Baktım bunlara da. Bu 34-35'in neredeyse 25'i Karayipler ve Okyanusya'daki küçük ada ülkeleri. Dedim ben de bitireyim. Baktım Orhan abi bitirmiş daha önce. Ondan sonrasında Türkiye Gezginler Kulübü başkanı olan Selman Bey var. O bitirmiş. 2 tane Türk var. Ama onların da yaşları çok büyük. Hani bir gençlere örnek olacak daha genç bir insanın bitirmesi. Ben bordo pasaportla bitirdim. Hiçbir zaman gri yeşil pasaportlarım olmadı. Yani sıradan bir pasaportla 197 ülkeyi yaptım. Çok büyük bir şey ama. Hani babam devlet memuru, annem ev hanımı. En kısıtlı bütçelerle bir memur evinde, ay sonunu getirmeye çalışan bir memur evinde büyümüş bir gencim. Hiçbir şekilde arkadan bir zenginliğim, finansal desteğim bir şeyim yok. Kendi yanında kavrulan bir insanım. Bunu benim yapabilmem birçok gencin de Murat abi yapıyorsa biz de yaparız demesine sebep olacaktı. Ben de bu misyonla yaptım. Ben de mesela çok ilham alıyorum. Sizi 197 tamamlayınca dedim ki demek ki oluyormuş. Ondan sonra ben de bayağı bir hızlandım. Şimdi dinlenmeye geldi tekrar ama bu aylardan sonra hızlanmaya devam edeceğim. Yapılıyormuş orada pasaportta da. Bence yapılır yani. Yapılmasında hiç sıkıntı yok. Çok zor vize aldığımız yerler var ama alınıyor. Alınıyor. Her zaman bir çözüm var. Kesinlikle. Peki bu 197 içerisinde Türkiye'de yaşıyorsunuz. Evet. Türkiye'nin dışında yaşamak isteseydiniz hangi ülkede yaşamak isterdiniz ölene kadar? O kadar çok soruldu ki bu soru. Yani bir kere ben gerçekten dünyayı sırtında, çantasının üzerinde Türk bayrağıyla gezen bir insan. Ben milli takım futbol maçında, voleybol maçında, basketbol maçında kazandığında oturup ağlayan bir insanım. O kadar mutlu olan bir insanım. Ben Galatasaraylıyım ama Avrupa Kupası maçlarında, Dünya Kupası maçlarında fark etmez. Bayrağı taşıyan her takımın yanında, dışarıda onlara destek veren bir insanım. Bu ülkenin geleceğine ufacık bir fayda sağladığım zaman duygulanan, sevinen bir insanım. Ben o yüzden önce hep kendi ülkem için. Bana çocuğum doğarken Amerika'da doğur dediler, her türlü şartları verdiler. Dünya bizim her yer bahçemiz yani. İstediğimiz yerde gidip yapabilir. Hayır dedim ben. Bu ülkede doğacak, bu ülkede büyüyecek. İstediği zaman vizesini alır ya da şartlar neyse gider. Eğer işini düzgün kurarsa buna bir engel yok. O yüzden önce Türkiye, onu bir kenara koyalım. Çünkü B ihtimali benim için ancak ne olur? Türkiye beni deport eder. Sen der çok kötü bir insansın, zarar veriyorsun bir ülkeye. Git der. O zaman herhalde Arjantin ya da Şili'ye inerim. Hadi ya. Evet, yani buydu sorunun cevabı. Biraz uzattım ama. Yok, çok güzel detay. Yani çünkü orada Kolombiya'da bir mahalle pub'unda gördüğüm bir yazı vardı. Memleketin dostlarının yaşadığı yerdir diyor yani. Ben Arjantin'de çok kolay arkadaşlar, dostlar edinirim. Avrupa'da kolay kolay edinemem. Amerika'da Doğru. kolay kolay edinemem. Çok zor. Yani oradaki insanlar bizim genetiğimize yakın, sıcakkanlı insanlar. Misafirperverler. Orada yaşayabileceğimi gördüm ki birçok Türk de Arjantin'e, Şili'ye giden. İşte Puerto Natales'te birçok Türk var şu anda. Orada trekking yapıyorlar. Buenos Aires'te tango yaptıran bir sürü Türk var. Oralara yerleşen, Uruguay, o da olabilir. Uruguay'a yerleşen bir sürü Türk var. Ve gözlemlediğim kadarıyla mutlular. Güzel bir hayat geçiriyorlar. Bu belli bir yaşa kadar ki Murat Fıçıcı. 60-65'ten sonra Arjantin'e, Şili'ye yerleşmem. 60-65'ten sonra Filipinler'de, Tayland'da, Endonezya'da böyle daha kafa dinleyebileceğim bir koyda, biraz daha sıcak iklimin olacağı yerde geçirmek isterim yani. O artık belli bir emekli maaşın bir yerden aktıktan sonra, çalışma ihtiyacın olmadıktan sonra bence Güneydoğu Asya insanın kendi kendine baş başa kalacağı, oturup anılarından kitap yazabileceği, çocuklarının, torunlarının seve seve gelip de gezebileceği, orada vakit geçirebileceği güzel coğrafyalar.
İnsanları da genelde güler yüzlü ve sevecenler. O yönden de ikinci kısımda da emeklilik içinde Güneydoğu Asya bence Türkiye olmazsa ikinci tercihim olur. Çok güzel. Gerçekten Güneydoğu Asya'ya ben de katılıyorum. Arjantin'e gitmediğim için yorum yapamayacağım. Ben de sen buraya yerleştim. Çok seviyorum ya. Huzurlu bir yer. Aynen. İstediğin her şeyi de buluyorsun. Yani çok gelişmiş değil belki diğer ülkelere göre ama insan isteyince Evet, bazı sizin şeyleri yaptığınız görmezden iş uygun tabii. Yani şimdi dijital nomadlık işler ya da freelance çalıştığın, uzaktan yönetebildiğin işlerde şu an Bali, Phuket, Boracay, Palawan Adaları gibi yerler çok revaçta yani. Bütün dünya oralara yerleşip oradan işlerini yönetiyor. Sıradaki soruya geçelim o zaman hocam. Bir daha hiç gitmem, önünden bile geçmem dediğiniz bir ülke var mı? Ya öyle bir ülke kimse haksızlık yapmak istemez ama ben yaşadığım zorluklar, vize almadaki sıkıntılar, sonrasında orada bana çıkarılan zorluklar açısından bunun esprisini yaptım. Tuttu da. Hatta geçen günlerde ülkenin doğum günüydü, onu da kutladım Twitter'dan. Nauru, bir daha gitmem abi. Nauru'ya bir daha gitmem yani. Niye hocam? Ya gereksiz bir ülke yani Değil gerçekten. Mi? Bir tane ada ülke. Küçücük. Çok zorluklar var yani. Kalacak yer yok. Ülkede taksi yok, ulaşım sağlayamıyorsun, dolmuş yok, hiçbir şey yok. İnternet sıkıntısı var. Obezite sorunu var. Yemekler kötü. Her şey, hiçbir şey yetişmiyor ülkede. Dışarıdan geliyor. Genelde Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan. Beslenme sorunu çok büyük. O yüzden de dünyanın en obez ülkesi Nauru. Gerek yok. Gerek. Skorluk ülke. Git. Gördün mü gördün. Yemeği çık öğlen. Peki hocam, en korktuğunuz, bugün son gün harbiden ölüyoruz dediğin bir olay yaşadınız mı? Özellikle Afrika kıtasında, Güney Amerika'da. Buralar tehlikeli yerler yani birçok ülkeler. Ya Senegal'den Moritanya Senegal geçişimiz var. Tampon bölgede mahsur kaldığımız. Bizi Moritanya'dan çıkış yaptık. Senegal'e giriş için nehri geçtik. Senegal tarafında aksi bir gümrük müdürü artık oradaki sınır müdürü bizi ülkeye sokmadı. Deport etti. Geri Moritanya'ya yolladı. Senegal nehrini geri karşıya geçtik. Bu sefer Moritanya vizemiz tek girişliydi. Of. O yandı. Tampon bölgede kaldık. Zaten mesai saati de bitmişti. Geceyi sınırda geçirmemiz gerekiyordu ama Moritanya-Senegal sınırının nasıl olduğunu ben insanlara anlatsam anlatamam yani. Görmeleri lazım. Görmeleri lazım. Öyle sıkıntılı bir akşam geçirirken yanımda da 10'a yakın Varuna personelinden. Tek değilsiniz bir de. Tabii. Ciddi sorumluluk 11 var. 11 kişiyiz. Varuna personeli var yanımda da. Hatta yarısı kız öğrenciler, yarısı erkek. Akşam saat böyle hava karardıktan sonra 8-9 gibi 2 tane tip geldi yanımıza. Dediler ki kaldınız burada, mahsur mu kaldınız? Evet dedik. Yani yarın sabaha bekleyeceğiz. Olmadı, Moritanya'nın başkenti Nouakchott'a geri dönüp oradan konsolosluktan Senegal vizesi alacağız. Sonra tabii bunlar hep masraflı. Giriş için tekrar Moritanya'ya vize parası vereceğiz. Senegal vizesi için gideceğiz, orada bir sürü yol parası, belgeler de oydu buydu, Nouakchott'ta konaklama gelir. Dediler ki biz karşıdaki gümrük müdürünü tanıyoruz. O aksi bir adamdır ama bir hallederiz. İşte 11 kişisiniz. Size toplam $150 biz bu işi hallederiz. Sonra yol parasını düşündük. Vize parası $50. Zaten 11 kişi $550. Dedik tamam o zaman. Ne yapacağız? Dediler yarım saat sonra işte 9.30-10 gibi tekne gelecek kıyıya. Alacağız sizi, karşıya götüreceğiz. Orada girişlerinizi halledeceğiz. Yolunuza gidersiniz. Tamam dedik. Sonra saat 9-9.30 gibi böyle Afrika'da ağaç kovuğundan oyma kayıklar vardır biliyor musun? Böyle yamuk aynen. yumuktur Tek yani. öyle Ondan geldi 2 tane. 5'iniz buna geçsin, işte 6'nız buna geçsin. Oturun. Birer de böyle tamek, domates salçası kutuları gibi teneke kutulardan verdiler küçük elimize. Bu ne dedik? Su doldukça dediler, bununla boşaltacaksınız. Allah'a neyse. Hani geçelim de girelim Senegal'e gidelim. Sonra sağ çaprazda gümrüğün ışıkları görünüyor. Başladı kayık. Biz bir yandan suyu boşaltıyoruz. 2 çocuk var bizim kayığı kürekle çeken. Öbür tarafa doğru gitmeye başladı. Karanlığa doğru. Yani ters çapraza gidiyor. Neyse şimdi nehirde birazcık dalgalanıyor. Su giriyor. Zaten korkudan Yusuf. Dedik şimdi laf etmeyeyim hani bir tartışma çıkmasın, bir bildikleri vardır. Geçtik karşıda sazlıklarda indi atladı bunlar. Şuraya kadar suya girdiler. Sazlıkları aça arkada biraz kurumuş bir bataklık bölgeye bizi indirdiler. Ondan sonra sazlığın içine şeyleri sakladılar, kayıkları sakladılar. Siz burada durun, biz geleceğiz dediler, gittiler. Zifiri karanlık bir
ormanlık bir bölgenin içindeyiz Afrika'da. Nehirde timsahlar var mı? Ne oluyor, ne bitiyor? Biz orada yarım saat beklerken aramızda çocuklarla istişare ettik. Yani ne yapalım diye. Dönme yönünde karar aldık. Sonra ormanın içinden bir cip geldi. Farlarını bize doğru yakarak. Biz mülteciler gibi oturmuş pozisyondayız. Harbi cipin arkaya dolduracaklar, bizi götürecekler. İnsan kaçırıyorlar yani bildiğin direkt. Adamın biri geldi, atlayın cipe dedi. Dedik biz giriş mührü olmadan nereye götürüyorsun bizi? İşte bilmem ne şehrine götüreceğiz, sınıra yakın. Orada girişlerinizi vururuz. Dedik biz kaçak pozisyonda Senegal'de olmak istemiyoruz yani. Biz gümrükte vurulmayacaksa şeylerimiz girişte, mühürlerimiz biz istemiyoruz. Ne olacak? Dedik para sizde kalsın. Bu macera da bizde kalsın hatıra olarak. Bizi geri karşıya geçirin. Ve orada Senegal Nehri'ni geçmek yaklaşık 20 dakika sürüyorsa o kayıklarla, o dönüş yolculuğunda 11 kişi biz nefes bile almadık. Yani o suyu boşaltıyorsun bir yandan, vücudunu sabit tutmaya çalışıyorsun fazla. Yani motosiklette vardır ya böyle yattığında. Yani fazla şey olmasın da içine fazla su dolmasın diye. Nefesinin alışını bile kontrol ediyorsun. O kayıkların dengesi bozulmasın diye. Karşıya Moritanya'ya geri geçtik. Moritanya polisine sarıldık, öptük. Of, olaya bak. Çok enteresandır yani. Sonra Moritanya tampon bölgesinde polisler bize dediler ki pasaportlarınız burada kalsın. Sabah gelirsiniz. Çıkışı hallederiz. Burada kalmayın taş toprak toz içinde. Gidin dışarıda bir otel bulun kendinize. Çıktık. Otel ararken Moritanya polisinden gündüz tanıştığımız bir tane adam gördü bizi. Evinin önüne böyle şu hasırlardan sermiş. O hasırın üzerinde işte Arap çaylarından, naneli çaylardan yapmışlar. Öyle içiyorlar bir 5-10 kişi. Oturun siz de çay için dediler. Nereye? Otele. Ne otel dediler. Bizde bir oda var boş. Döşekleri sereriz. Yatarsınız. 11 kişi bize yer yatağı serdiler. Gece de orada yattık. Vay be. Böyle bir anımız var yani. Herhalde bu en enteresan anıdır. Peki hocam, bundan sonraki süreçteki planınız nedir? Seyahat etmeye devam edecek misiniz? Üzerinden 2'şer defa geçecek misiniz? Veya oğlunuz var Milan, 5 yaşında. Yani en büyük misyonum bu yaşıma kadar 3000 civarında öğrenciyi ben dünyayı gezdirmişim. Yaptığımız yolculuklara bakınca 20-25 yıldır. Artık kendi çocuğum var. Ona daha çok vakit ayırmaya çalışıyorum. Ona bir şeyler öğretmek. Dünyayı gezmek nasıl yol öğretir diyoruz. Ona yol bir şeyler öğretsin istiyorum. Dünyayı gezme zevkini ona aşılayabilirsem onun kariyerine, geleceğine çok büyük fayda sağlayacağımı düşünüyorum. Tabii bunlar hep anne baba istemesiyle olmuyor. Ters de tepebilir ama şu ana kadar 40 ülke gezdi. Daha 5,5 yaşında. Ömrüm yettiğince onun iyi bir eğitim alması ve dünyayı gezmesi için elimden geleni yapacağım. Bu bir taraf. Bir tarafta da Varuna Gezgin var. Varuna Gezgin ne olur işte? Türkiye'nin Varuna Gezgin'e ihtiyaç duyan şehirlerinde o bölgenin gençlerini gezdirebilmek, onlara bir şeyler öğretebilmek için Varuna Gezgin açarım. Belki Varuna Gezgin'i ayrı bir formata taşır, daha böyle kamu hizmeti yapan bir sürece geçirebilirim. Dediğim gibi dünyanın değişik yerlerinde, Berlin, Amsterdam, Londra bu ilk düşündüklerimiz. Sonrasında seninle de konuştuk. Burada Endonezya hukukunu sordum sana. Belki Bali'de bir tane Varuna Gezgin açabiliriz. Ülkemizi iyi temsil edeceksek bu sektörde bu misyonlarla hareket edebiliriz. Bir yanda oğlum, bir yanda Varuna Gezgin. İkisi için de hedeflerim var hala. Hocam. Peki son soruya gelelim. Yola çıkmak isteyen gençlere en önemli tavsiyeniz ne olurdu? Yani şu an özellikle yeni nesil, arkadan gelen nesil çok korkuyorlar bilinmeze gitmekten. İşte maddiyat yine onları bir korkutuyor. Yani korkunun bir faydası yoktur yani. O yüzden cesur olsunlar. Gençler yani genç bir insan neden korkar ki? Yani gittiğinde en kötü ne olabilir? Bir şeyleri çalınabilir, edebilir. Yani dünya seyahatlerinde bu kadar ülke gezdim, 30 küsur yıldır yollardayım. En kötü gelebilecek şey başına hırsızlıktır, bir şeylerin kaybolur eder. Yani seyahat hayatında da, iş hayatında da insanların başına gelebilecek kötü şeyler, batmalar, çıkmalar, yaşayacakları olumsuz şeyler her zaman hayatta insana bir şeyler katar. Hepsi birer tecrübedir. Doğru yolu görmenizi sağlayan hepsi birer deneydir diyebilirim. O yüzden hiçbir şeyden korkmayın. Yani hep ileriye doğru ilerlemeye çalışın. Durmayın. Eğer dünyayı gezmek bir zevk veriyorsa size, seviyorsanız mutlaka cesur olun. Bu iş bir para işi değil. Cesaret işi. Aynen. Cesaret işi yani en başta cesaret. Yani biz Varuna Gezgin'de ilk gezilerine niçin sponsor olmaya çalışıyoruz? Bir ödüllendirme için mi? Hayır, bu bir ödüllendirme değil. İşini iyi yaptı diye Tayland, Kamboçya, Vietnam, Laos gezdirmiyoruz. Biz bu işin zor olmadığını, kolay olduğunu,
Yollarda gördükleri bir sürü İngiliz, Alman, Fransız gencin bunu rahatça yapabildiklerini, kolayca yapabildiklerini, bir sürü dünyanın değişik yerinden ceplerinde 5 kuruş olmayan gençlerin kendilerine bir şekilde yollarda gelir sağlayacak işler yaratarak yolculuk yapabildiğini gösteriyoruz ki o cesaretleri, o özgüvenleri gelsin, kendilerine güvensinler. Çünkü İskoç bir filozofun bir lafı vardır. Bununla bitirelim şeyi de. Ben buna çok inanıyorum. Hayatta hiçbir şekilde lafla, sözle, görüntüyle insana bir şey öğretemezsiniz. Öğrenmesini sağlayan tek şey vardır, o da yaşamak. Yaşamak dışında hiçbir şeyi tam olarak öğretmez. O yüzden biz yaşamalarına aracı oluyoruz. Yoksa ben oturup Murat Hoca olarak onlara dünyayı gezmek nasıl güzel anlatabilirim. Saatlerce, günlerce. Günlerce anlatabilirim. Bitmez. Günlerce bunun için para gerek yok, paraya gerek yok diyebilirim. Günlerce cesarettir, tutkudur bu iş diyebilirim. Ama lafla olmuyor iş. Yaşamalarını sağlarsan, görmelerini sağlarsan o zaman o cesaret geliyor. Hocam çok teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Kanalıma konuk Güzel. olduğunuz için de bir kez daha teşekkür ederim. Ben de sana teşekkür ederim. Umarım yine başka bir ülkede birlikte seyahat etmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Harika bir sohbet oldu diye düşünüyorum. Gerçekten Murat hocamızın da yüreğine sağlık. Kendisi yani Türkiye'de yapılması gereken özellikle bordo pasaportla çok zor bir işi başardı. Biz de onun izindeyiz, devam ediyoruz. Buradan benim de naçizane izleyen kardeşlerime, dostlarıma tavsiyem kesinlikle ne iş yaparsanız yapın abi, sevdiğiniz işi yapın. Ve ben şu an gerçekten seyahat etmeyi ve içerik üretmeyi çok seviyorum. Sevdiğim işi yapıyorum ve yaptığım işin yani çalıştığımın farkında olmuyorum inanın. Günde 18 saat, 20 saat, günlerce yol yapıyoruz, aylarca. Yine diğer gezgin arkadaşlarım da aynı şekilde. Ne iş yaparsak yapalım, sevdiğimiz işi yapalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bali'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.